Uzun zamandır bana sürekli soruyordunuz. Benfunding'de MetaTrader 5 var mı? Veya MetaTrader 5 ile Benfunding'de nasıl trade edebiliriz? Daha öncesinde MetaTrader 5'in Benfunding'e yakında geleceğini söylüyordum ve sonunda olan oldu. MetaTrader 5 Benfunding'de kullanılmaya başladı. İşte ben de sizlere bu videoda Benfunding'den aldığınız MetaTrader 5 hesaplarınızı MetaTrader uygulamasına nasıl bağlayacağınızı, MetaTrader 5 uygulamasında nasıl işlemler yapabileceğinizi, limit emir açmayı, market emir açmayı, girdiğiniz pozisyonları yönetmeyi ve sonrasında da MetaTrader 5'teki özelleştirme ve profesyonel ayarları da sizlere göstermeye çalışacağım. Videoya başlamadan hatırlatayım. Benfunding'den alacağınız hesaplarınızda Fintech indirim kodunu kullandığınızda hangi tarihte satın alım yaparsanız yapın maksimum indirimden faydalanacaksınız ve bu sayede de sizlere bu videoyu hazırlayan kardeşinize destek olmuş olacaksınız. Öyleyse hadi gelin Benfunding'den aldığımız hesabımızı MetaTrader 5'e bağlayarak başlayalım. Evet, bildiğiniz gibi daha önce Benfunding'e girebilmek için VPN ihtiyacımız oluyordu. Fakat MetaTrader 5 geldikten sonra sadece Benfunding'in dashboard'una girerken VPN'e ihtiyacımız olacak. MetaTrader 5'i kullanırken herhangi bir VPN ihtiyacınız olmayacak. Ben birçoğunuzun mobilden kullanacağını düşündüğüm için bu rehberi mobil üzerinden çekeceğim. Fakat eğer siz bilgisayardan kullanmak istiyorsanız kanalımda MetaTrader 5 PC rehberi var. Bu rehbere gittiğinizde Benfunding'den aldığınız hesabınızı bilgisayarda MetaTrader 5'te nasıl kullanabileceğinizi çok detaylı bir şekilde ücretsiz öğrenebilirsiniz. Evet, ilk olarak MetaTrader 5 uygulamamızı telefonumuza indirmemiz lazım. Bunun için Apple Store'a veya Google Play'e girip MetaTrader 5 yazıyoruz ve ekranda gördüğünüz bu işaretli uygulamayı indiriyoruz. Uygulamamızı indirdikten sonra aç diyoruz ve artık karşımıza MetaTrader 5 ekranımız geldi. Vakit kaybetmeden hemen hesabımızı bağlayalım. Hesabımızı bağlamak için sol üstte gördüğünüz 3 çizgiye tıklıyoruz ve buradan başla sembolüne tıklıyoruz. Başlaya tıkladıktan sonra ekranımızın sağ üst kısmında bulunan artı butonuna tıklıyoruz ve bizden bir aracı kurum seçmemizi istiyor. Bizim giriş bilgilerimiz Benfunding tarafından mail adresimize gönderilecek. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Hesabınızı satın aldığınızda Benfunding'den bu şekilde bir mail alacaksınız. Aşağı doğru indirdiğinizde burada login, password ve server'ınızı görebileceksiniz. İlk olarak server'ımızı kopyalayıp MetaTrader 5'e girmemiz lazım. Server burada yazıyor. BEM'in üzerine tıklıyorum. Bu kısmı kopyalayıp tekrar MetaTrader 5'e dönüyorum. Aracı kurum ara yazan yere kopyaladığım bu yazıyı yapıştırıyorum ve gördüğünüz gibi Benfunding ikinci sırada çıktı. Bunu işaretliyorum. Şimdi login ID'mizi gireceğiz. Yine tekrar dönüyorum. Buradan login ID'mi kopyalıyorum. Ardından MetaTrader 5'e gelip bu kısma tekrar yapıştırıyorum. Ve son olarak şifremizi girmemiz lazım. Tekrar dönüyorum. Buradaki password kısmını kopyalıyorum. Tekrar MetaTrader 5'e dönüp şifre kısmına bunu yapıştırdıktan sonra hesabıma gir diyorum. Ve gördüğünüz gibi hesabım kısa süre içerisinde bağlandı. Şu an benim 25.000 dolarlık bir hesabım var. Artık bu hesabımızı MetaTrader 5'e bağlamış olduk. Bu giriş bilgilerinizi mail adresinizin dışında Benfunding dashboard'unuzda aktif hesabınızın yanındaki anahtar sembolüne tıklayarak da bulabilirsiniz. Peki MetaTrader 5'e girdikten sonra şöyle kısaca bir arayüzden sizlere bahsedeyim. Sol altta fiyatlar sekmesini görüyorsunuz. Bu kısma tıkladığınızda takip listeniz açılacaktır. Takip listenizi düzenlemek isterseniz sağ üstteki kalem sembolüne tıklarsınız. Silmek istediğiniz şeyleri yine sağ üstteki çöp kutusu işaretine tıklayarak yanındaki kutuları işaretleyerek tekrar çöp kutusuna tıkladığımızda bu sembolleri kaldırabiliriz. Veya yeni bir sembol eklemek istiyorsak, yeni bir parite eklemek istiyorsak yine sağ taraftaki artı butonuna tıklarız. Örneğin burada altına eklemek istiyorum diyelim. Buraya XAU yazarım ve altın gördüğünüz gibi çıktı. Yanındaki artı butonuna tıkladığımda takip listeme bu gelmiş oldu. Tekrar geri giderim ve gördüğünüz gibi takip listemin en altında altın paritesini eklemiş oldum. Bu şekilde takip listenizde pariteleri çıkartıp ekleyebilirsiniz. Fiyatların yan tarafında grafik sekmemizi göreceksiniz. Bu MetaTrader 5'in grafik ekranıdır. Grafiklerin yanında işlem sembolümüzü görüyorsunuz. 25K yazan yer benim şu anda hesabımın varlığını gösteriyor. Buradan bakiyemi, varlığımı takip edebilirim. Ayrıca bir işleme girdiğimde aktif işlemlerim de burada görünecektir. Birazdan zaten detaylı göstereceğim. Ve son olarak geçmiş kısmına değinmek istiyorum. Geçmiş kısmına tıkladığımızda da hesabımızda daha önce yaptığımız alım satım işlemlerinin geçmiş verilerine ulaşabiliriz. Sağ tarafta mesajlar bölümü var. Burası çok önemli değil. MetaTrader 5 tarafından gelen bildirimleri gördüğümüz yer burası. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen sizlere market emri ve limit emirle nasıl işlemlere girip çıkabileceğimizi göstereyim. Ardından işlemleri nasıl yönetebileceğimizi göstereceğim. Ve son olarak da MetaTrader 5'te profesyonel ayarları, indikatör ekleme çıkarma veya mumların renklerini değiştirme gibi özelleştirme seçeneklerini sizlere göstereceğim. Bir işlem kurgulamak için tekrar fiyatlar sekmesine dönüyorum ve buradan altın paritesini tıklıyorum. Bu pariteye tıkladığımda grafik işaretine tekrardan tıklıyorum ve gördüğünüz gibi altının grafiği karşımda açıldı. İlk olarak market emriyle başlayalım. Bir market emri nasıl oluşturabiliriz sizlere bunu göstereyim. Bunun için ekranın sağ üst kısmında bulunan mıknatısa benzer sembole tıklıyorum. Buraya tıkladığımda gördüğünüz gibi sol tarafta sell, sağ tarafta buy butonumuz açıldı. Ortada da lotumuzu girebileceğimiz yani işlem büyüklüğümüzü ayarlayabileceğimiz buton çıktı. Örneğin burada sizlere göstermek için küçük bir işlem açacağım. 0.1 lotluk bir işlem açalım. Lotumu ayarladıktan sonra long yönlü bir işleme girmek istiyorsam sağ taraftaki bu sembolüne, short yönlü bir işlem
işlem girmek istiyorsam sol taraftaki sell sembolüne tıklayacağım. Diyelim ki ben buradan long yönlü bir işlem almak istiyorum. Direkt buy sembolüne tıklarım ve işleme girerim. Fakat sizler hesabınızı ilk defa açtığınızda sizlerden bir onay isteyecektir. Hemen o onayı da göstereyim. Buy sembolüne tıkladığımda bu şekilde tek tıkla işlem bildirimi geldi. Bu şu demek, tek tıkla artık işlemlere girip çıkabilirsin. Fakat parmağın da çarpsa, hata da yapsan bunun sorumluluğu sana aittir demek. Bunu bir defa onayladıktan sonra karşınıza bir daha gelmeyecek. Sol alttaki bu şartlar ve koşulları kabul ediyorum tikini işaretliyoruz ve sağ taraftaki tamama tıklıyoruz. Artık tek tıkla işlemlere girip çıkabiliriz. Ne yapacaktık? Long yönlü bir işlem açacaktık. Bu yüzden bu sembolüne bir defa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi hemen ekranıma işleme girdiğim bölge geldi. Sol tarafta işleme girdiğimde anlık olarak ne kadar kar zarar ettiğimi görebiliyorsunuz. Şu an 2-3 dolarlık bir zarardayız. Bu işleme girdikten sonra stop ve TP'nizi şu şekilde ayarlayabilirsiniz. İşlem çizginizin üzerine tıklarsınız ve sağ alttaki SL butonuna tıklarsınız. Stopunuzu koymak istediğiniz yeri buradan aşağı yukarı hareket ettirerek belirleyebilirsiniz. Yine TP koyacağınız bölgeyi de yeşil butona tıkladığınızda çıkacaktır. TP'nizi de aşağı yukarı hareket ettirerek TP bölgenizi belirleyebilirsiniz. Stop ve TP çizginizi belirledikten sonra sağ taraftaki ok işaretine tıklarsınız ve koyduğunuz stop ve TP'yi devreye almak için aşağıdaki değiştir butonuna tıklarsınız. Gördüğünüz gibi grafiğimizin üzerinde gri renkli kesik çizgi şeklinde stop ve TP bölgelerimiz işaretlendi. İşlemi nereden yöneteceğiz derseniz ekranımızın ortasında bulunan işlem sembolüne tıklıyorum. Gördüğünüz gibi işlemimiz burada devam ediyor. Anlık kar zararımızı buradan görebilirsiniz. İşlemi kapatmak isterseniz buradaki 3 noktaya tıklarsınız ve tüm pozisyonları kapat dediğinizde farklı işlemleriniz varsa onları da kapatır veya kardaki pozisyonları, zarardaki pozisyonları kapat seçeneğini de işaretleyebilirsiniz. Peki bu emri kısmi olarak nasıl kapatabiliriz derseniz bu emrin üzerine tıklarız ve pozisyonu kapat seçeneğinin üzerine bir defa tıklarız. Şu an 0.1 lotla işleme girmiştik. Diyelim ki bunun yarısını kapatmak istiyorsak bu üstte gördüğünüz 0.10 seçeneğine tıklarız ve burayı 0.05 yaparız. Diyelim ki yarısını kapatmak istedik. Altta gördüğünüz 0.18 zarar 0.28 karla kapat butonuna tıkladığımızda bu emrin yarısını artık çıkmış olduk. Gördüğünüz gibi 0.1 lot girmiştik. 0.05 ile işlemden ayrıldık. Geri kalan da burada kaldı. Bu şekilde de işlemlerinizi parçalı bir şekilde yönetebilirsiniz. Bunu da göstermem önemliydi. Şimdi geri kalan bu işlemimizden de çıkalım, ayrılalım ve sizlere limit emirle nasıl işlemlere girebileceğinizi göstereyim. Tekrar grafik sembolüne tıklıyorum ve tekrar altın parçasına geldim. Limit emri oluşturmak için yine ekranın sağ üst köşesinde saat ikonuna benzer ikona tıklıyorum. Şu gördüğünüz ikondur ve karşıma gördüğünüz gibi sell limit yazan bir çizgi geldi. Bu çizgiyi fiyatın anlık seviyesinin üzerinde konumlandırırsam fiyat benim belirlediğim bölgeye geldiğinde short işlem açmak istiyorum. Yani sell limit emir oluşturmak istiyorum anlamına geliyor. Fakat bu çizgiyi fiyatın anlık bulunduğu bölgenin altına getirirsem de bu defa aşağıda bir bölgeden long işlem açmak istediğim, limit emir atmak istediğim anlamına geliyor. Diyelim ki bu bölgeden bir long işlem gireceğim. Daha işleme girerken stop ve TP bölgelerinizi de belirleyebilirsiniz. Yine bunu yapmak için ekranın sağ alt kısmında bulunan SL butonuna tıklarız. Turuncu çizgiyi aşağı doğru kaydırdığımızda stop bölgemizi belirleyebiliriz. TP'ye de bir defa tıkladığımızda yeşil çizgiyi yukarı doğru kaydırdığımızda TP bölgemizi de bu şekilde belirlemiş oluruz. Fakat henüz işleme girmiş değiliz. İşleme girmek için yine sağ altta bulunan mavi oka tıklarız ve altta bulunan yerleştir buy limit seçeneğine tıkladığımızda bu emrimiz artık devreye girecektir. Gördüğünüz gibi emrimiz oluşturuldu. İşleme girmek istediğimiz bölge stop ve TP bölgelerimiz grafikte işaretlendi. Bu şekilde de limit emirlerinizi rahatça kurgulayabilirsiniz. Limit emrinize de girdikten sonra yine işlem sekmesinden pozisyonunuzu yönetebileceğinizi göstereyim. Limit emri oluşturduğunuzda da bekleyen emirleriniz burada placed sekmesi altında görünecek. Bekleyen emirlerinizi iptal etmek için de yine 3 noktaya tıklarsınız. Tüm emirleri sil seçeneğine tıkladığınızda da bu emri iptal etmiş olursunuz. Şimdilik bu emri siliyorum. Evet, market emriyle ve limit emirle işlemlere nasıl girip çıkabileceğimizi sizlere gösterdim. Dilerseniz grafik üzerinde birkaç küçük ayardan sizlere bahsedeyim ve sonrasında videoyu noktalayalım. Tekrar grafik sembolüne tıklıyorum. Grafik sembolüne geldiğimizde sağ kısımda bulunan fiyat çizgisine bir defa tıkladığımızda böyle bir pencere açılacaktır. Grafiği hangi zaman diliminde takip edecekseniz gördüğünüz gibi M1, M5, M15 yani 1 dakikalık, 5 dakikalık, 15 dakikalık grafikleri, zaman dilimlerini buradan seçebilirsiniz. Grafik ayarlarına ulaşmak için şu gördüğünüz ayarlar butonuna tıklarız. Buradaki ayarları kendimize göre düzeltebiliriz. Örneğin hacmi görmek istersek bu hacim sembolüne tıklarız ve hacmi göster deriz. Aktif pozisyonlarımızı görmek istiyorsak pozisyonların yanındaki tike tıklarız. Bekleyen emirlerimizi yine bu şekilde tıklayabiliriz. İşlem geçmişinizi görmek isterseniz buradaki işlem geçmişine tıklarsınız ve grafik üzerinde daha önce alım satım yaptığınız bölgeleri küçük bir okla sizlere belirtir. Izgarayı göster seçeneğine tıklarsanız grafiğinizin üzerinde yatay ve dikey çizgiler oluşacaktır. Ben genelde pek kullanmayı sevmiyorum. Açık pozisyonlarınızın kar zararını görebilirsiniz. Stop TP seviyelerini buradan ayarlayabilirsiniz. Paritenin anlık spreadini görmek için mutlaka şu ask fiyat çizgisi seçeneğini işaretlemeniz lazım. Bu sayede grafik üzerinde hem
alım hem satım fiyat çizgisini görebilir, spread'in de ne kadar olduğunu anlayabilirsiniz. Yine grafiğinizin renklerini değiştirmek isterseniz de en alttaki renkler seçeneğine tıklarsınız. Izgaranın rengini, mumların rengini veya yazıların rengini de buradan ayarlayabilirsiniz. Bunları da gösterdikten sonra tekrar geri gidiyorum. Az önce işlem geçmişini açtığımız için gördüğünüz gibi grafikte giriş çıkış yaptığımız bölge bu şekilde göründü. Az önce market emri oluşturmuştuk ya, onu burada görebiliyorsunuz. Peki bu grafik üzerinde bir çizim yapabilir miyiz derseniz kısaca size onu da göstereyim. Yine fiyat çizgisinin bulunduğu kısma boşluğa bir defa tıklıyorum ve burada üçgen, daire, kare olan bir sembol var. Bunun üzerine bir defa tıklıyorum. Gördüğünüz gibi burada metin, dikey çizgi, trend çizgisi veya yatay çizgi gibi farklı seçenekler var. Aradığınız şey burada değilse yukarıdaki artı işaretine tıkladığınızda gördüğünüz gibi burada birçok farklı çizim aracı var. Gantt çizgileri, paralel kanallar, Fibonacci geri çekilmeleri, bunları seçerek de grafiğinizin üzerine ekleyebilirsiniz. Nasıl ekleyebilirsiniz? Örneğin trend çizgisini göstereyim. Trend çizgisine bir defa tıklarsınız ve grafiğe geldiğinizde örneğin bu bölgeyi tuttum. Şöyle tutup sağa doğru çekiyorum. Gördüğünüz gibi bir trend çizgisi çekiyorsunuz. Artık bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yine kaldırmak istediğinizde de trend çizgisinin üzerine tıklayıp çöp kutusu sembolüne tıkladığınızda bu trend çizgisi ekranınızdan kaldırılacaktır. Eğer bu grafiğe bir de indikatör eklemek isterseniz bu indikatörü de yine sağ taraftaki boşluğa tıklayarak şu gördüğünüz sembole tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şu an ekranımızda ana grafiğimizin göründüğünü görüyoruz. Bu ana grafiğin üzerine bir indikatör eklemek istersek sağ taraftaki F artı butonuna tıklıyoruz ve örneğin buradan diyelim ki Bollinger bandını eklemek istiyorsunuz. Bollinger bandına tıklıyorsunuz. Burada Bollinger bandının farklı parametreleri var. Buraları istediğiniz gibi değiştirebilir. Rengini düzenleyebilirsiniz. Ardından kaydet dediğimizde grafiğimizin üzerine Bollinger bandı eklenmiş oldu. Geri geldiğimde gördüğünüz gibi grafiğin üzerinde şu anda Bollinger bandları indikatörünü görebiliyorsunuz. Yine bu indikatörü kaldırmak istersem de sağ taraftaki fiyatlar sekmesine bir defa tıklarım. Yine aynı işarete tıklarım ve buradan Bollinger bandlarını istersem göz ardı edebilirim. Silmek istersem de sağ taraftaki çöp kutusuna tıklarım. Bollinger bandını seçip sil derim. Bollinger bandını bu şekilde grafiğimden kaldırmış olurum. Evet, sizlere bu videoda BenFunding'den aldığınız hesabınızı MetaTrader 5'e nasıl bağlayabileceğinizi, MetaTrader 5 üzerinden piyasa emri ve limit emirle işlemlerinizi nasıl kurgulayabileceğinizi, işlemlerinizi nasıl yönetebileceğinizi ve MetaTrader 5'teki farklı çizim araçlarını ve profesyonel ayarları göstermeye çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur ve umarım işinize yaramıştır. Eğer öyle olduysa küçük bir yorumla beni destekleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımda BenFunding'e dair çok detaylı rehberler oluşturdum. BenFunding'de ilgileniyorsanız bu rehberleri izleyebilir ve ekranın sağ alt kısmında bulunan Fintech indirim kodunu kullanarak hesap aldığınızda da hem bana destek olursunuz hem de sizler zaman fark etmeksizin maksimum indirimlerden faydalanmış olursunuz. Öyleyse videoyu daha fazla uzatmıyorum. Fiyatlar ne olursa olsun karınız bol olsun diyorum. Hoşçakalın.